Selam babyler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok huzurlusunuzdur. Evet, uzun zamandır video çekememiştim biliyorsunuz. İşte Türkiye'deydim, Türkiye'den Almanya'ya geldim. Yani Bursa, İzmir, Didim derken hop gene geldik Almanya'ya. Ve videolarımızı artık sık sık çekeceğiz inşallah. Yeni dekorumu nasıl buldunuz? Bu arada yorumlara yazarsınız. Yenilikler, enerjileri toparlayalım ve işlerimize koyulalım. Ve bugünkü açılımıma yasak aşkla niyet ettim. Çünkü çok istek geldi. Gerçekten Instagram'da şey yapmıştım. Ne diyorlar ona? İşte hangi açılım olsun diye. En çok aşk açılımını istemişlerdi. Bir de ikinci olarak onu çekeceğim ama yasak aşkta gerçekten ortalık karışık herhalde ki en çok yasak aşk ilişkisi için açılım istediniz. Ben de niyetlendim. Şimdi sizin aşk üst taraf yasak aşk yaşadığınız kişinin durumu, alttaki destede sizin durumunuz. İlk önce enerjilerinize bakmadan önce size şunu anlatacağım. Bakalım canlarım, neleri bilmeniz gerekiyor, neler olacak. Özellikle arada küslük varsa, dargınlık varsa, arada mesafe varsa ve arada şu anda kırgınlık varsa o kişiler buraya yoğunlaşsın. Özellikle ikili veya dörtlü vadelerdir görüşmeyen kişiler varsa bunların daha çok yoğunlaşmasını istiyorum. Peki enerjilerinize bakalım bir. Hangi enerjiler varmış? Bu arada arkadan sesler gelebilir. Çoluk çocuk biz gayet doğal yani dolanıyorlar. Bir de burada fluffy köpüşüm var. O da takır tukuru yapabilir. Sonra demeyin ki Melek Hanım arkadan sesler geliyor şudur budur. Haliyle sıcak. Arkada da klima vuruyor böyle. Onun sesi de olabilir. Öncelikle söyleyeyim size şimdiden baştan. Ve şunu da dile getirmek istiyorum. İnsanlar tamam mı? Yani daha doğrusu benden danışmanlık alan kişilerde gözlemlediğim konu şu. Bakın erkekler hangi tarz kadınlardan hoşlanıyor biliyor musun? Ve vazgeçemiyorlar. Bunu çok gözlemledim ve işim gereği de mesleğim gereği de güçlü kadınlar. Ama güçlü kadınlar böyle yani kimseye hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kadınlar. Çünkü onlar kendileri için yaşıyor. Kendi sevdiklerini yapıyorlar. Kendileriyle mutlular. İstedikleri yere gidiyorlar. Kazanıyorlar. Yiyorlar. İçiyorlar. Kendi hayatlarında mutlu olan kişilerle diyor. Daha çok diyor böyle cazip geliyor ve onları elde edemiyorlar. Çünkü onların sınırları var. Yani istemedikleri bir şeyi bile güzel dille karşı tarafa ifade edebiliyorlar. Yani erkeklerin genelde güçlü kadınları kaybetme korkusu oluyor. Anlatabildim mi? Onun için de işte bazıları bana soruyor Melek Hanım nasıl güçlü kadın olabiliriz? Nasıl güçlü kadın olacaksın? Yani kendi işini, mesleğini, kazancını kendin için yaptığın şeyler ve düşüncelerin saplantılı olmayacaksın. Hayat sana ne getirirse getirsin onlarla güçlü bir şekilde savaşmayı bileceksin öncelikle. Şimdi böyle bir de bağımlılık yapmayacaksın ilişkilere. İşte ben 5 sene emek verdim ilişkime. 10 sene emek verdim Melek Hanım. Sonra ayrıldık gitti. İşte şöyle oldu. Böyle güçlü bir kadın, alfa bir kadın. Kesinlikle yani ileride bu beni bırakacakmış. İşte bu olmayacakmış, o olmayacakmış diye düşünmez. Yaşar. Olursa olur, olmazsa da eyvallah der, çeker gider. Ama ilişkilerde o kadar çok bağımlılık yapıyorsunuz ki işte danışmanlık aramadı Melek Hanım niye aramadı? İşte bana yazmadı. Niye gelmedi? Ya sen tamam mı? O kadar çok enerjini o tarafa veriyorsun ki yani aramasına, seni düşünmesine, senin peşinden gelmesine fırsat vermiyorsun ki. Adam zaten senin enerjini alıyor veya kadın yani. Niye gelsin ki? Biliyor. Bildiği için de diyor sen enerjinle onu böyle uzaklaştırıyorsun. Onun için sen kendi hayatına adapte olursan işine, gücüne, mesleğine, ailene, çoluğuna, çocuğuna zaten gelecek. Onun gelmesini istiyorsan bütün enerjini çekip kendi enerjini kendine depolayıp ve hayatına devam etmen gerekiyor. Şimdi çoğu da şöyle yapıyor. Bak bir de bunlar da var yani. Diyorsun ki enerjini kendine çek, karşı tarafa yollama. Bu gidiyor başkasını buluyor.
Tamam mı? Gidiyor çivi çiviyi söker diyor. Ben diyor fırsat bu fırsat başkasını bulayım onunla oyalanayım. Ya arkadaş sen ilişki bağımlısı mısın? İlla senin hayatına biri gelip de yani birisiyle mi uğraşman gerekiyor? Kendine adapte olamıyor musun? Kendinle mutlu değil misin? Kendiyle mutlu olamayan insan zaten hiçbir şeyle mutlu olamaz. İmkanı yok. Ne çocuklarıyla mutlu olabilir, ne eşiyle mutlu olabilir, ne de ailesiyle. Kendisini tanımayan, kendisini bilmeyen, kendisini öğrenmeyen kişi hiçbir şeyle mutlu olamaz. Bunu kulağınıza küpe edin. İlk önce kendiniz. Şimdi diyeceksiniz ki Melek Hanım bu biraz bencillik, narsizm. Hayır değil arkadaş. Sen mutlu olmazsan kimseyi de mutlu edemezsin. Bu böyle. Onun için yapmayın ne olursunuz. Bir ilişkinizde ara veriyorsunuz, tartışıyorsunuz. İşte yanında Mehmet var, Ahmet var veya Hatice var, Ayşe var. Tamam bununla oyalanayım. Ya sen karma yaratıyorsun. Madem hani onu seviyordun ne oldu? Şimdi zaten ilişkiler de şey gibi oldu yani. İlişki yok ki arkadaş. İlişki yok ilişki. Yani ilişki yaşayacağın kişi yok daha doğrusu. Yalan bir durum içerisinde dönüyorsun. Zaten gerçek ilişkiler de zaten gerçek aşk yaşayan, ilişki yaşayanlar da zaten yaşıyorlar yani. Çatır çatır yaşıyorlar, yapıyorlar bu işi. Ama neden? Çünkü dürüstler birbirlerine. Kimse kimseyi kandırmıyor. Kimse kimseyi aldatmıyor. Kimse kimsenin alanına müdahale etmiyor. Her şey saygı çerçevesi içerisinde ilerliyor. Onun eli onun cebinde, onun eli onun cebinde olan ilişkilerin de sonuçları zaten hüsran oluyor. Bu böyledir. Tamam mı? Şimdi yaptığımız açılım. Yasak aşk açılımı. Buyur. Hadi bak şimdi. Şimdi yasak aşka herkesin yaşantısına saygım var. Fakat ben her zaman ne diyorum? Senin olmayan tarlaya, senin olmayan mülke sen gidip kaçak inşaat yapıyorsun gibi oluyor. Tamam mı? Ve bunun sonuçları da ağır bir şekilde ödeniyor aslında. Ödeyenler de oluyor. Ama gene de bile bile tamam mı? Bu durumları yaşatan eriller tamam mı? Evine ayrı konuşuyor. Yanındaki kadına ayrı konuşuyor. Onun yanı sıra başka olanlar da oluyor. Tamam mı? Yani onun için aslında buradaki bu elbise sana uymuyorsa da sen bu elbiseyi giyiyorsan o da senin kusura bakma aptallığın yani. İnsanlar tamam mı? Seçimlerinle sınanırlar. Sen doğru yolu seçersen doğru şeyle sınanırsın. Sen yanlış yolu seçersen yanlış şeyle sınanacaksın. Zaten bu böyledir. Ama yani gönül bu. Seviyorsun, etkileniyorsun veya işte ben böyle bir şey yapmam Melek Hanım ama işte karşıma çıktı deyip tutunuyorsun. Eyvallah. Ama sen biliyorsun ki bunu içinde de kalbinde de biliyorsun yanlış dala tutulduğunu. Onun için tabii ki hepsi böyle mi? Değil ama sonuçta geneli böyle yani %90'ı da böyle. Onu da buradan dile getireyim. Şimdi bakalım. Yasak aşk yaşadığınız Denyo'nun enerjisi neymiş? Bir ona bakalım. Şimdi diyor ki ben diyor öyle bir yoldayım ki diyor 3 senedir bu yoldayım ben diyor. Engebeli diyor. Bir öyleyim bir böyleyim zaten vuruşuna yaşıyorum diyor. Neyi nasıl yapacağımı bilsem bile yapmıyorum diyor. Yapmak istemiyorum çünkü diyor. Kendi işime böyle geliyor diyor. Yani ben diyor narsisim diyor. Ve bakın sizin enerjinizde içe dönüş. Siz diyor dörtlü vadelerdir içe dönüş yaşıyorsunuz. Kendinizi yeni yeni keşfediyorsunuz. Kendinizin uyanışında yeni yenisiniz diyor. Bu uyanış diyor çok zorlu, çok karanlık ve çok sıkıntılı oldu diyor. Çok böyle meşakkalli oldu sizin için diyor. Çok da kalbiniz kırıldı. Zaten geçmişte de çok sıkıntı yaşamışsınız diyor. Ama diyor şunun farkına varıyorsunuz ki artık diyor her sıkıntınız sonunda da bir ışık var, bir ferah var, bir rahata çıkacağınızı da bilincindesiniz diyor. Peki ikinizin enerjisi neymiş? İkimiz de deneyimledik, gördük ki birbirimize yara olduk. Derman olacağımıza yara olduk demişsiniz. Tamam mı? Denemeden bilememişsiniz. Ve şurada böyle bir durum var. Ortak enerjide de
Aslında ikinizin de birbirinize ödül olduğunuzu da biliyorsunuz. Şöyle, yani birbirinizden çok şey öğrenmişsiniz. Öğrenmişsiniz, ikiniz de birbiriniz için yanıp tutuşuyorsunuz ama bir araya gelmekle ilgili birçok engel var. Kimle enerjim tutuyorsa, bakın kime anlatıyorum bugün bilmiyorum ama her zaman dediğim gibi size uyanı alın. Şimdi bakalım neymiş. Şimdi senin üst taraftaki yasak aşk yaşadığın kişi, alttaki de sensin. Bakalım ne diyormuş sana. Diyor ki ben diyor, bakın bu hava gruplarından olabilir. İkizler, Terazi, Kova burcu, tamam mı? Diyor ki ben diyor avlanmayı seviyorum diyor. Tamam mı? Avlanmak ne demek? Yani ben diyor oltaya yeme atıyorum ve sen de her zamanki gibi o yeme geliyorsun diyor. Çünkü senin zayıf noktalarını ben biliyorum diyor. Ben seni diyor elde etmek için diyor çok vaatlerde bulundum. Çok şeyler yaptım diyor. Sonuçta diyor seni elde ettim diyor. Ama sonra her şeyi havada bıraktım diyor. Ve bırakmamın sebebi de diyor geçmişimden kopamamak diyor. Ben geçmişle senin aranda, ailemle, çocuklarımla senin aranda diyor kalan bir kişiyim diyor. Beni olduğum gibi kabul etmeni de istedim ama etmiyorsun ve bunu da sana kabul ettiremiyorum diyor. Onun için diyor ben diyor kendi yaşantıma bıraktığım yerden devam ediyorum diyor. Bu şu anda böyleyim diyor. Sen de diyorsun ki artık diyorsun yükseliş ve başarı. Kendimi diyor kendinizle uyum içerisindesiniz diyor. Aslında diyor o büyük yükü atmışsınız sırtınızdan diyor size. O yükü attıktan sonra da diyor zaten yükselişin farkındasınız. Yani kendi yükselişinizin diyor farkındasınız diyor. Çünkü sırtınızda hep bir küfeymiş bu ilişki aslında. Tamam mı? Bunun uyanışını, bunun farkındalığını artık yaşama zamanı diyor. Şimdi siz diyor öyle bir gözlerinizi kapamışsınız, öyle çok sevmişsiniz, öyle çok inanmışsınız ki, güvenmişsiniz ki bunun acısını da çok çekmişsiniz. Bunun acısını çektikten sonra da diyor artık diyor tamamen kendinizi bulma zamanı diyor. Kendinizi bulma zamanı ve kendinizi de buluyorsunuz artık. Şimdi burada diyor ki ben sorumluluğunu alamadım senin diyor ve bu sorumluluktan da kaçtım aslında bunu biliyorsun diyor. Gizlesem de biliyorsun, gizlemesem de biliyorsun diyor. Ben şunun farkındayım artık diyor. Şunun uyanışındayım diyor, tamam mı? Ben senin hayatında çok yer kaplamışım ama sen benim hayatımda çok da yer kaplamamışsın. Çünkü buna ben izin vermedim diyor. Seni hayatımın 3. 4. sırasına aldım. Çünkü senin benim hayatımla ilgili kurduğun planları, kurduğun her şeyi diyor ben farkındaydım diyor, tamam mı? Ve siz artık bir şeyleri beklemekten, tabiri caizse ot gibi bekledim diyorsun. Bitki gibi bekledim. Yani öyle bekledim bir şeyler yeşerecek de bir şeyler düzelecek de bir şeyler olacak diye boşu boşuna bekledim diyorsunuz ve kendinize kızıyorsunuz. Bu e, kimle enerjim tutuyorsa, tamam mı? Şu anda sakin hayatı. Yasak aşk yaşadığınız kişinin ve diyor ki ben arkamı döndüm gittim. Çünkü gitme zamanı gelmişti diyor. Bir şey yapamayacaktım ki elim kolum bağlıydı. Ben savaşmaktan korktum diyor. Bir şey yapamadım diyor. Anca kaçmakla kendimi ve seni mahvettim diyor. Yani bu duruma ben getirdim diyor. Bunun farkındayım diyor ben diyor. Ve siz sürü psikolojisinden çıkıyorsunuz artık diyor. Tamam mı? Artık diyor kimse sizi savunmasız bir şekilde yakalamasına izin de vermeyecek misiniz? Yani bu yasak aşk yaşadığınız kişi. Çünkü siz çok gel git yaşamışsınız ve buna da hep siz izin vermişsiniz. Onun için artık buna izin vermeyeceksiniz. Sınırınızı çizmişsiniz. Öncelikle söyleyeyim. Şimdi burada diyor ki ben diyor senden ayrıldım veya sen ondan ayrıldın. Burada fark etmiyor. Ama burada bir ayrılık söz konusu. Ve kendi kendine bunları düşünüp de kahroluyor mu? Oluyor. Özlüyor mu? Özlüyor. Ama senin hayatına diyor gerçekten diyor senin vizyonunu geliştirecek, senin hayatını güzelleştirecek ve bolluk bereket getirecek diyor bir ilişkiye gireceksin diyor. Tamam mı?
Bu kişi o kişi değil diyor. Senin yasak aşk yaşadığın kişi değil diyor. Senin hayatına belki de girmiştir. Şu an başkasıyla bir ilişki içerisindesindir. Ve şunun farkına varacaksın. Ben ne öğrendiysem, neyi yaşadıysam bunların sana artısını göreceksin diyor. Ve kendi hayatında hep kendine kızacaksın. Neden ben bunları yaşadım? Niye yaşadım biliyor musun? Senin hayatındaki yeni gelen veya yeni gelecek kişiyle diyor destanlı bir aşk yaşayacaksın diyor. Ve bolluğu, bereketi, değer görmeyi, sevilmeyi, kadınlığını, adamlığını bununla hissedeceksin diyor sana. Bundan sonraki durumların hepsinin diyor birer sebebi vardı. Bunun farkına varacaksın diyor. Şimdi bu yasak aşk yaşadığın kişi diyor bir aydınlanma yaşayacak. Seninle ilgili bir durumlar duyacak diyor ve duyuyor da aslında, tamam mı? Ya sen bu kişiyi iş yerinde ya da geçmişten tanıdığın bir kişi de olabilir senin, çünkü sana uzak biri değil, kimle enerjin tutuyorsa, ve ani gelişmeler ve olaylar olacak bu kişiyle ilgili diyor. Yani size atacağı bir adım, size bir haber yollayabilir veya sizinle diyor bağlantıya geçebilir diyor, tamam mı? Çünkü buradaki olay ne biliyor musunuz? Siz diyor bu kişi sizinle bağlantıya geçtiği zaman diyor, yani iletişime geçtiği zaman diyor siz başkasına şifa olmuş olacaksınız diyor. Yani siz artık başkasını iyileştiriyor olacaksınız. Başkasının yarasına meylem oluyor olacaksınız diyor. Onun için de buradaki durumların tamamen bana denilen şeyi yaşanmasının hepsinde birer neden vardı diyor. Şimdi siz bunu çok isterken bu size arkasını dönüp de kendi ailesini, kendi yaşantısını seçmesi diyor. Sizin diyor sizde açılan yaraları diyor, sizde açılan diyor o özgüvensizliği diyor başkası iyileştirecek diyor burada. Tamam mı? Ve burada bana denilen şu: ilahi adalet diyor. Bu kişinin hayatında birçok sıkıntılar olacak diyor. Bu sıkıntıların hepsinin sebebi de diyor bakın bu maddi, manevi yıkımlar gözüküyor burada. Yani çok koruduğu, çok kolladığı durumların tamamen yıkılması ve adalet kulesi, yani tamamen ilahi adaletin işleneceği bir süreçte olacak bu kişinin hayatı deniliyor. Şu anda da öyle. Ve siz kendinizi şöyle bir şey olacak diyor. Siz diyor aile kurmak isteyeceksiniz diyor ve ciddi ilişkilerle kök salacaksınız diyor ve size hayatın getirdiği hediyelerle, size hayatın getirdiği güzelliklerle diyor güzelleşeceksiniz deniliyor size. Tamam mı? Ve şu var. Bu kişi diyor sabırla sınanacak diyor. Ne kadar birileriyle bir şeyler yaşamaya kalksa da hiç kimse sizin yerinizi tutmayacak. Hiç kimse de sizin gibi olmayacakmış. Ve olmuyor da zaten, olamıyor da, onu size söyleyeyim. Ama buradaki durum şu: sen kendini diyor gene illüzyon içine sokarsan, bu kişinin seni manipüle edip de hayatına tekrardan girmesini sağlarsan diyor, tamam mı? Tekrar diyor aşk ilişkisi gibi baş bıraktığımız yerden düzeltebiliriz mi acaba, sorunlar çözülür mü diye olaylara girersen diyor sen gene diyor sıkıntıya uğrayacaksın, gene sıkıntıya uğrayacaksın. Çünkü neden? Şunu da size söyleyeyim. Burada diyor kiminle enerjim tutuyor? Bakın herkese uyacak diye bir şey yok. Bu genel bir açılım. Çünkü burada bu kişinin pasifliğinden dolayı diyor size diyor ve sizin hayatınıza katabilecek bir durumu yok. Olmadığı için de diyor size anca bir illüzyon yaratır diyor. Gelir gider kafa karıştırır çünkü çok akıllı biri olarak gözüküyor ve sen de diyor bunun etkisinde kalırsın, gene aynı döngüye girersin ve o döngüde boğulursun, rahatsızlanırsın, aynı zamanda da psikolojin bozulur diyor. Onun için buradaki gerçek durumu anlatıyorum size, hikaye değil. Tamam mı? Gerçek durumu anlatıyorum. Ona göre kendinize uyanı alacaksınız. Ama burada sana diyor ki burada aşkla önceki gibi hareket edersen yıkılırsın diyor. Mantığınla hareket edersen diyor güçlenirsin ve
sınırını çizersin diyor. Ne istediğini bilirsin diyor. Ona karar verecek kişi sensin. Ama burada yaşanılacaklar bunlarmış ve burada bana deniliyor ki hemen hemen burada bir ay içerisinde birli vadeleri veriyor çünkü yaşanılacak durumlar bunlar diyor. Aldım kabul ettim. Aranızdaki durumlar bunlar. Şimdi kartlarımızı toplayalım ve o kişinin hayatında neler olacakmış, yani hayatında neler oluyormuş daha doğrusu. Seninle ilgili düşüncelerine bakalım ve kendi hanesinin içerisine bakalım. Hayatında pişmanlıkları nelermiş aslında. Şimdi bakalım, merak ediyorsunuzdur. Seninle ilgili ilk önce düşüncelerine bakacağım ya. Seninle ilgili ne düşünüyormuş bakalım. Seni nasıl görüyormuş. Aklında mısın daha? Pişmanlıklar içerisinde mi? Bak, büyütecim kendini attı, dayanamadı. Görüyorsunuz değil mi? Dayanamadı. Şurada dur bakalım. Dur. O bile dayanamadı buradaki enerjileri. Çünkü bayağı bir yoğun enerji var burada. Kim ne enerjimi tutuyorsa, ama herkes her şeyin farkında aslında. Şimdi bakalım. Seninle ilgili düşüncelerini, bilinçaltındaki ve aynı zamanda kalbinde ne var ve ne olacak diye bir bakalım. Niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya ve yasak aşk yaşadığın kişinin bilinçaltındaki düşünceler. Fluffy, come my chat. Come. Bir tatlı, bir tatlı. Bir görseniz şu benim çocuğumu. O kadar güzel. Ya hayvanların enerjileri o kadar güzel ki, o kadar güzel. Yani vallahi imkanınız varsa herkes hayvan edinsin yani. Gerçekten çok güzel bir şey. Onların sevgisi, onların masumluğu hiçbir şeyde yok. Şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya değil ve başlıyoruz bakalım. Şimdi kalben bağlı aslında. Yani kalben size bağlı. Tamam mı? Kalben diyorum bak. Seninle tertemiz tekrardan baştan başlamak istiyor. Yeni oluşumlar. Artık diyor bak, ben çok derin düşündüm. Araya diyor çok diyor sorunlar girdi. Çok da zaman oldu aslında diyor. Ama benim geri çekilmem tamamen kendim ve senin içindi diyor. Her şeyin farkındayım şu anda diyor. Senin bana ne kadar değer verdiğini, senin eşsiz birisi olduğunu, senin diyor hayatında her şeyi başarabileceğin güce sahipsin. Bunun da farkındayım diyor. Senin bana ihtiyacının olmadığının da farkındayım diyor. Ama benim sana ihtiyacım var diyor. Çünkü diyor ben sana ne kadar bağlandığımı senden gittikten sonra anladım diyor. Peki kalpte ne var? Kalpte çok kötüyüm. Maddi manevi sıkıntılar var diyor. Neyi planlıyorsam olmuyor. Sürekli seni düşünüyorum diyor. Acaba hayatında biri var mı? Gözlüyor da bakın, bu sosyal medyadan, tamam mı, veya siz bunu görüyorsunuzdur da, yani bu kişi sizden haber alıyor. Takip ediyor arkadaş. Takip ediyor yani. Sizi böyle stokluyor, tamam mı? Ve diyor koyduğunuz, yaptığınız her şeyden de haberdar bu Kenzo, tamam mı? Ve bunlardan da çok büyük rahatsızlık duyuyor, kıskançlık içerisinde. Kıskanıyor yani. Çünkü onun yapamadığını siz yaptığınız için, onun yaşayamadığını siz yaşadığınız için bunların pişmanlığı duyuluyor. Çünkü pasif kalmış size göre. Benim burada gördüğüm. Bak, şimdi ne olacak ben sana söyleyeyim. Şimdi sen bir sabır ediyorsun, biliyor musun? Çünkü buna o kadar bir öfkelisin ki, kızgınsın ki. Şimdi sabırla dur diyor sana, tamam mı? O kadar çok diyor seni üzdü ki diyor. O kadar çok seni üzdü ve bunu da çok iyi biliyor. Bu şimdi bir gelecek, adım atacak diyor. Seninle tekrardan olur muyuz diye diyor. Fakat burada sen bunu bekliyorsun. Buna öyle bir kapak yapacaksın ki, bunu bekliyorsun yani. Bir yandan bunu yaparken de üzülecek misin? Üzüleceksin. Çünkü neden? Böyle olmasını istemeyeceksin ama senin öfken ve içindeki ona sinirin bunu gerektirecek. Çünkü söyleyemediğin her şey diyor boğazında kalmış diyor. Şimdi burada bir enerji daha var. Şimdi bak, burada ikiz ruh alevi var. Bunlar zaten
Ben bu birini atayım 7 daha öteye, bunu da atayım. Bunların aralarına başka birileri girsin, başka hayatlar yaşasın, başka enerjiler olsun. Bunlar gene buluşur, gene buluşur. Tamam mı? Ve burada öyle bir enerji de var. Tamam mı? Ne yaparsa yapsın, kimin ne denerse denesin seni hiçbir zaman unutamaz. 10 senede geçse bu kişi seni gelir bulur ve bıraktığı yerden de devam eder. Onu da size dile getireyim. Ama burada size diyor ki çok şeyler yaşanılacak daha diyor. Yani çok şeyler yaşanılacak ve yaşanması da gerekiyor. Bakın bunları kötü olarak algılamayın. Bunların yaşanması hem hayat tecrübesi hem de aynı zamanda iki tarafın birbirini dengelemesi için. Çünkü ilişkide diyor burada bu yasak aşk ilişkilerinde denge kaçmış diyor. Denge. Tamam mı? Bir tarafın diyor beklentisi çok, bir taraf diyor hiçbir şey veremiyor. Bundan dolayı diyor bunun dengelenmesi için bunlar yaşanılmış sizin aranızda. Peki aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Bu arada da bu kişinin size adımı olacak. Bana burada denilen bakın 3 hafta içerisinde bugün itibariyle deniliyor. 3 hafta içerisinde diyor siz bundan haber alacaksınız. İster kabul eder bu durumu yaşarsınız, isterseniz de diyor kenarıya çekilirsiniz diyor. Kendi hayatınıza diyor devam eder ve düzgün bir ilişki içerisinde olursunuz diyor. Bu size kalmış bir şey. Ben her zaman diyorum özel açılımlarımda da bana söylerler ben söylerim. Seçimler sizin, kararlar sizin. Ona müdahale edemeyiz. Ama söylediğimi de dikkate alırsanız kendi hayatınızda gayet güzel ilerlersiniz. Peki başlıyoruz. Şimdi yasak aşk yaşadığınız kişi hanesinin içerisinde nasıl? Bakalım. Ve bunun ev, hane durumları ve neler oluyor eşiyle diyelim. Neler yaşanıyor. Şimdi bir kere bu kişinin kendi birlikte olduğu kişi çok sabırlı. Çok sıkıntılar çekmiş. Şimdi bak senin yasak aşk yaşadığın kişi ya kendi işinin sahibi ya güzel bir masa başında çalışıyor ya da üniformalı biri. Tamam mı? Ve burada iyi bir insan mı? Özünde iyi bir insan. Kötü bir insan değil. Fakat burada bu evin içerisinde olmasının temel sebebi bir çocuklar. 2 çocuğu var bunun burada. İkincisi de bunlar diyor uzun zamandır evli oldukları için verilen emekler diyor. Gidememesinin sebebi diyor. Şimdi her iki kadını da hayatında üzmüş, ikisinin de kıymetini bilememiş bir kişi var burada. İkisinin de kıymetini bilememiş. Tamam mı? Ve bakın buradaki durum şu. Size söylediği şey ben mutsuzum. Evet, mutsuz, doğru. Çünkü bu mutsuzluğun sebebi kendinden kaynaklı. Neden? Kendi ne istediğini bilmiyor. Şimdi sizi böyle diyor bir 3-4 sene olabilir veya da bakın 8 seneyle var burada. Bak 8 sene var, 2 sene var, 3 sene var. Bir de 4 sene var burada çıkan. 1 yılda çıkmış. Yani burada bana denilen bunlar odaklansın. Bu kadar senedir birlikte olanlar odaklansın. Özellikle de ortak olan şeylerden dolayı bırakılamıyor. Bu birincisi çocuk, ikincisi ev. Bakın buradaki gibi. Üçüncüsü birlikte ortak olan durumlar. Onun için zaten evlilik de evlilik değil yani. Hastalıklı ilişki. Ama sizi de tamam mı? Tamamen kendi alanınızdan manipüle etmiş tutmuş bir adam yani. Herkesin nabzına göre şerbet vermiş bir insan. Onu size söyleyeyim. Bakın bu sizin evinize girip çıkıyorsa diyor, çıkmışsa daha doğrusu veya da diyor siz aynı alanda da yaşamış olabilirsiniz. Ama gene karşı taraf sizinle ilişki yaşamıştır. Tamam mı? Sonra tekrardan eşine de dönmüş olabilir. Veya sizinle aynı evde yaşamamış, girmiş çıkmış olmuş olabilir hanenizin içine. Ama sürekli size vaatlerde de bulunmuş olabilir. Bakın bu kişinin diyor psikolojik sorunları da var yani. Bunun diyor kendi içinde çözemediği, kendi ne istediğini bilemediği bir süreçteymiş bu insan. Burada bana denilen şu var bir kere. Bakın bunlar tamam mı? Kimle enerjim tutuyorsa
Defalarca eşiyle anlaşmak istemiş, bir masaya oturulmuş. Fakat burada kendisi bu anlaşmayı istememiş aslında. Yani elinden gidecek maddi kayıplarından dolayı hep vazgeçmiş. Bir de çocuklar daha çok ağır basmış deniliyor burada bana. Onun için de diyor her iki yeri de idare etmiş. Ama tamamen şimdi maddi durumu da iyi bir insan. Tamamen çöküşte. Hem ruhsal olarak hem de psikolojik olarak. Çünkü neden? Evdeki eşiyle de sorunları var. Sizinle alakalı da sorunları var. Bunları çözmek için de diyor, tamam mı? Bir adım atıyorsa 10 adım geri atan bir insan. Yani kendi tam olarak ne istediğini, nasıl bir hayat istediğini, ne için bu dünyada, yani bu hayatta olmanın kavramını, anlamını bile kavrayamıyor. Anlatabildim mi? Yani bunun bile farkında değil. Sadece yaşıyor, seviyorum, istiyorum diyor ama bununla ilgili bir çaba göstermeyen bir insan. Yani evdekinde de sizinle ayrı, hani evdeki eşini de çok seven, çok sayan, çok kıymet veren bir kişiliği, karakteri de yok. Onu da size söyleyeyim. Yani onunla ilgili yalanı yokmuş. Onu size söyleyeyim bir kere. Şimdi bakalım. Sizin ortak ilişkinizde ne olacak? Eğer bu kişiyle tekrardan yolunuza devam ederseniz. Peki bu kişiyle bir kadersel döngünüz var mı diye sorayım bakalım. Şimdi diyor ki bakın bu kişi diyor çok akıllı, çok zeki, toprak gruplarından size değer vererek işte seni seviyorum, yapma etme eyleme, evet yapacağım, ayrılacağım, seninle böyle olacağız, şöyle edeceğiz diyerek diyor sizi tekrar bu durum içerisine sokabilir. Bak diyor sana boş. Boş arkadaş. Boş diyor. Şimdi bu sana diyor birçok vaatlerde bulunabilir. Ama bu kişi diyor esas diyor bu durumları değiştirmekten korkuyor diyor. Siz bununla kadersel misiniz? Hayır. Kadersel değilsiniz diyor. Özellikle sen topraksan o da, sen su grubuysan o da toprak grubuysa, tamam mı? Senin artık diyor bir aklını başına toplaman gerekiyor. Gerçeği bilmen gerekiyor diyor. Burada bu kişinin çözebilecek bir şeyi yok anam. Sen bunu böyle kabul ediyorsan al devam et. Hayat senin hayatın. Ama sen bunu değiştirmeye kalkarsan, bunun hayatına müdahale etmeye kalkarsan hep bu boşluğa düşeceksin diyor. Döneceksin. Çapraz okumada da gene bu boşluğa düşeceksin. Onun için hayat senin hayatın. Böyle mutluysan böyle yaşa. Tamam mı? Bu kişi seni seviyor mu? Seviyor. Sevgiyle alakalı bir sıkıntı yok burada. Yapmakla alakalı bir sıkıntı var. Ha bu yapar mı? Yok arkadaş. Yapamaz. Ha sana kıymet veriyor mu? Veriyor. Sana maddi destekte bulunuyor mu? Bulunuyor. Seni düşünüyor mu? Düşünüyor. O zaman diyor sen de bu kişiyi seviyorsan bu şekil değiştirmeden al git yürü. İlerle. Nereye kadar giderse git. Ama diyor onun haricinde değiştirmeye kalkarsan, bu kişinin hayatına müdahale edersen, zorlarsan o zaman gene aynı şeyi yaşıyorsun. Burada bana denilen bunlar canım benim. Şimdi bakalım. Nelere dikkat etmen lazım diyelim. Fluppi. Nelere dikkat etmen lazım? Hangi kartları istiyorum? Nelere dikkat etmen lazım? Nerede benim kartlarım arkadaş? Ben kartlarımı kaldırdım ya. Neyse şunlarla yapalım ya. Ne olacak? Bakalım. Nelere dikkat etmen gerekiyor? Yasak aşk yaşadığın. Şimdi bu kılınç üçlüsü seni bir kere çok rahatsız ediyor diyor. Tamam mı? Bu seni rahatsız ediyorsa diyor, sen çok yara aldıysan diyor, o zaman sınırını çizeceksin. İlahi adalet bekliyorsan da diyor, bu ilahi adalet zaten olacak diyor. Sen yeter ki diyor, duygularını karşı tarafa dengeli ver diyor. Sana sunduğu kadar, sana verdiği kadar diyor. Bak çoktan buradan gitmen gerekiyordu ama gitmedin diyor, kaldın diyor. Tamam mı? Ve yani sen buradan gitmediğin için de diyor, hep diyor bu sıkıntı içerisindesin. Onun için gitmeyi bileceksin diyor. Gidemiyorsan da diyor bu ilişkiden, bu sorunlu ilişkiden diyor, o zaman bunun karını çekeceksin diyor sana. Bak
İşine konsantre ol. Parayla ilgili bazı sıkıntıların olabilir diyor. Bu kişiyle aynı iş yerinde de olabilirsin diyor. Bak senin zaten sezgilerin, hislerin kuvvetli de artık karar ver diyor. Bu kararı vermen lazım. Ya siyah ya beyaz. Gri de gidemezsin diyor. Ve bak diyor sana. Sen diyor kendi yolunu aydınlatan, bu zamana kadar da diyor her şeyini tek başına yapmış bir kişisin diyor sana, tamam mı? Senin diyor durumun gerçekten iyi değil. Çünkü sıkı sıkıya tutmuşsun, bırakmıyorsun diyor. Sen diyor bundan önce diyor ilişkilerinde diyor her şeyi arka plana bıraktın diyor. Ama bu kişinin diyor sana sundukların diyor hep diyor ciddiye aldın diyor. Ciddiye aldığın için de diyor şu anda da diyor karar veremiyorsun. Ya sonradan pişman olursam diye diyor. Bak kafan da karışık diyor. İki tarafta evliyse de diyor bir taraftan bir tarafın diyor bir mahkemesi bir boşanması olacak diyor 12. aylara doğru diyor. Bak diyor negatif enerjilerden kendini koru diyor. Çünkü burada eşlerin yaptırdığı çok negatif enerjiler var diyor. Onun için de diyor size bu ilişkilerin aslında tamamen rayına girmemesinin sebebi de diyor negatif enerjilerden diyor. Yani iki tarafı idare etmek, iki tarafı dengede tutmak, iki tarafın isteklerini yapmak, kendi elini kolunu bağlama diyor sana. Bu senin hayatın diyor. Seçim senin diyor. Ya buradan çıkar gidersin diyor ya da ömür billah burada elin kolun bağlı gözün bağlı durursun diyor. Bunları gördüm, bunları hissettik, bunları dile getirdik. Sizlere uyanı alın. Her zaman dediğim gibi canlarım uymayanı evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Çok da kafanıza takmayın ama mantığınızla ilerleyin. Seviliyorsunuz. Tschüss.